Kavurmalı benim. Tamam, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Oo. Mısır ekmeği olmazsa olmaz tabii ki. 2009-2010 sezonu Ziraat Türkiye Kupası, şampiyonluk maçı kupası Trabzonspor'un. Ve en meşhur ürünleri Laz böreğini sipariş ettik. Beklediğimin çok üzerinde hoş bir yerle karşı karşıyayım şu an. Kayısı hoş. Kuru Erzincan kayısı. Diğer kayısı da yarar. Ha, Erzincan kayısından yapılıyor. Bak oluyor ya, mayhoş olsun diye. Sümele Manastırı'ndan sonra Trabzon merkeze geldik. Burada da meşhur Kalkanoğlu pilav dükkanına geldik. Bir kavurmalı, bir de fasulyeli sipariş ettik. Onlar da geldi hatta. Kavurmalı benim. Tamam, teşekkür ederiz. Afiyet olsun Çok efendim. güzel görünüyor. Kavurmalı. Şöyle. Görünüyor mu? Tamam. Bu fasulyeli. Tamam. Yanına Erzincan kayısından, kuru kayısıdan yapılan bir hoşaf söyledik. Bir de ayran. Turşu zaten otomatik geliyor. Çok güzel görünüyor. Çok acıktım. Ben bunları bir yiyeyim. Sonrasında devam edelim. Kavurmaları 150'şer buyurun. Nefis. Bir fasulyeden not alayım. Şahane. Oo. Mısır ekmeği olmazsa olmaz tabii ki. Olmazsa olmaz. Ekmekleri yarım porsiyon olarak da mı veriyorsunuz? Yarısını kesmişsiniz. Yarım, tam, Evet. Çok güzel. peynirli pidemiz, karışık, kavurmalı, Evet. yaprak kıymalımız. Yaprak kıymalı nasıl oluyor? Çok güzel, çok lezzetli. Çok güzel oluyor. Anlatılmaz, tatmamız Evet. lazım. Yani eti yaprak mı kesiyorsunuz? Hayır, kıymadan yapılıyor. Kıymadan yapılıyor. Üstüne fırını. Rüştü'nün fırını. Evet, buyurun yumurta. Peynir tanesi de yumurta. Çarşıda, merkezde. Evet. Evet, güzel bir yemekten sonra Trabzon'da tarihi yerleri gezmeye devam ediyoruz. Arkamdaki cami Fatih Büyük Cami. Burası eski manastır. Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet döneminde burayı fethettikten sonra 1461 yılında burası camiye çevriliyor ve hatta ilk cuma namazını da burada kılıyorlar. Eskiden Kıbrıs Rum İmparatorluğu döneminde taht geçiş törenleri de yine bu camide gerçekleştiriliyormuş. Trabzonspor Müzesi'ne geldim. Şehir merkezinde. Tabii ki bu kadar futbolu seven bir şehri gezerken bu müzeye gelmemek olmazdı. 66-67 sezonunda Trabzonspor futbolcusu Ahmet Seymen'in hediyesi kramponlar. 65 yılında Beşiktaş'ta o zamanki ismi İdman Hoca alan Trabzonspor arasında oynanan maçta kullanılan futbol topu. 2009-2010 sezonu Ziraat Türkiye Kupası, şampiyonluk maçı kupası Trabzonspor'un. Avni Mandıralı'nın
90 yılında Avni Aker stadında Barcelona'ya karşı giymiş olduğu forma. Şu Hüseyin Tokun'un giydiği 75-76 yılında giydiği forma. Just like fire, no denying. I know we won't be. Trabzon'un Ortahisar mahallesini gezdim. Ortahisar, Trabzon'un kalbinin attığı yer diyebiliriz. Bütün tarihi yapılar orada. Hepsi birbirine çok yakın. Yani o bölgeye gittiğinizde birkaç saat içerisinde birçok tarihi yapıyı görme ve gezme şansınız var. Trabzon bir gurme merkezi de diyebiliriz. Yeşil zaten var, doğa zaten harika. Tarih de var. Özellikle Rumlardan kalan zengin bir tarihi var. Osmanlı son dönemine ait güzel yapılar da var tabii ki. Yediğim her şey çok lezzetliydi. Hatta çekimini yapmadığımız birçok yerde de bir şeyler yedik. Yani şu ana kadar tek kelimeyle çok lezzetli bir şehir diyebilirim Trabzon için. Akçabat'ta Necla Hanım'ın Tatlıları diye bir marka var. Akçabat merkezde. Şu an oraya geldik ve en meşhur ürünleri Laz böreğini sipariş ettik. Buradan da son durağımız Trabzon'un Safranbolusu diyorlar buraya aynı zamanda. Tatlılarımızı yeriz, biraz soluklanırız. Son olarak da oraya geçeceğiz. Orada Trabzon gezimizi noktalayacağız. Tarihi Timurcular Konağı'ndayız. Sağ olsunlar bizi burada çok güzel ağırlıyorlar. Bir kahve ısmarladılar bize, Türk kahvesi. Sunum da şahane. Görebiliyor musun bunları? Çok güzel sunum çünkü bunu göstermek istedim. Kahve. Burada bir çikolata var sanırım içinde lokum. Bu da suyumuz. En güzeli de ne biliyor musunuz? Şahane bir manzara. Çok sevdim burayı. Eminim burası 5 yıl sonra çok daha keyifli, güzel bir yer olacak. İşleten kişiler de çok bilinçli. Turizm hakimler. Bölgeyi de iyi biliyorlar. Burayı görün ya. Orta Mahalleyi hakikaten. Trabzon'da. Trabzon'a bir gezi planlıyorsanız burayı kesinlikle listenize ekleyin. Son gün, hatta son gün akşamında Karadeniz'e nadirdir bu tarz bir hava yakalayabilmek. Hakikaten şansımız yaver gitti diyebiliriz. Orta Mahalle Akçabat'a bir 4-5 kilometre mesafede, Akçabat merkezi. Burası yeni yeni turizme alışmaya çalışan bir yer. Belediye buradan 4 tane konak satın almış. Bir tanesini kendi işletiyor. 3 tanesini de kiralamış. Biz bir sokak boyunca konaklar vardı, sağlı sollu. O sokağı gezdik. Sokağın sonunda da bir kilise var. Baş Melekler olacakmış kilisenin ismi. Yeni restorasyonu bitmiş. Hatta son küçük minik dokunuşlar var. Yani yapı olarak Safranbolu'ya benziyor. Safranbolu'dan çok daha özellikle nitelikli bir yer bence. Çünkü direkt ormanın içerisinde. Konaklar yine eski konaklar. Ve en büyük avantajı da karşısında bir muazzam bir Karadeniz manzarasının oluyor olması. Karadeniz gezisinde başlangıç olarak ya da dönüşte Orta Mahalle bence kesinlikle ziyaret edilmeli.
Bu arada Trabzon gezimizin de sonuna geldik. Biz çok keyif aldık. Trabzon hakikaten büyüleyici bir yer. Yani doğasıyla, tarihiyle, yemek zenginliğiyle, parantez içerisinde lezzetli yemekleriyle hakikaten çok etkileyici bir yer oldu. Çok keyif aldık, çok eğlendik. Yeni şeyler denemiş olduk. Bu gezimiz 4 gün sürdü. Bunu tekrardan yapmayı planlıyoruz tabii ki en yakın zamanda. Gidemediğimiz yerler oldu. Tabii bu 4 günde uzun bir zaman gibi gözükse de Trabzon'un her yerini gezmek için yeterli değil. Gelelim işin en duygusal kısmına. Biz çok beğendik, çok keyif aldık Trabzon'u gezerken. Siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Trabzon'la ilgili sorularınızı yorumlar kısmından bizlere iletin. Tekrar bir gezi yapmayı planlıyoruz Trabzon'a. Tavsiye edeceğiniz yerler olursa, görmemiz gereken yerler olursa yorumlar kısmından lütfen bize iletin. Çok memnun oluruz. Son olarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Trabzon, Akçaabat, Orta Mahalle'den sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.